Herkese merhaba. Şimdi 9. sınıfın matematik dersinde üslü sayılar konusunu işlemeye devam ediyorum. Bu videoda biraz daha karışık alıştırmalar çözeceğim. Köklü sayılara geçmeden önce. Şimdi birinci soruda şöyle bir soru yazdım. 9 üzeri 4 çarpı 3 üzeri a eşittir 3 üzeri 9. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri b eşittir 2 üzeri 7. 7'nin karesi çarpı 7 üzeri c eşittir 7 üzeri 6. Bu verilen ifadelere göre a artı b artı c'yi bulun. Şimdi öncelikle 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorum. Yani aynı tabana çevirmek için. Çarptığın zaman burası 3 üzeri 8 yapar. 3 üzeri 8 ile 3 üzeri a'yı çarpınca 3 üzeri 9'u vermesi gerekiyor. Ne yapıyorduk? Tabanları aynıysa üstleri topluyoruz. Yani 8 artı a'nın 9'u vermesi gerekiyor. A da buradan ne gelir? 1. Buraya bakalım. Yine tabanlar aynıysa üstleri topluyorum. 5 artı b'nin kaçı vermesi gerekiyor? 7'yi. B de buradan kaç gelir? 2. Burada da aynı şekilde tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. 2 artı c'nin 6'yı vermesi gerekiyor. C de buradan ne gelir? 4. Yazalım. A1, B2, C de 4. Topladığım zaman cevap 7 yapar. Diğer soruya bakalım. 32 üzeri eksi 10 çarpı 128 üzeri 6'nın sonucunu bulun. Şimdi bunları tabanları aynı değil, üstler de aynı değil. O zaman ne yapıyoruz? Tabanı aynı hale getirebilecek miyiz? Ona bakalım. 32 yerine ben 2 üzeri 5 yazabilirim. 128'i de 2 üzeri 7 yazabilirim. Üstler çarpılır, üst üste geliyor. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Buradan da cevabım ne gelir? 2 üzeri eksi 8. Şimdi bu soruda şöyle yapayım. Bu soruda kaç basamaklıdır sorusu genelde test kitaplarında da karşımıza çıkmıştır. Bu soruları çözebilmek için öncelikle sıfırı yakalamaya çalışalım. Yani 10'u bulmaya çalışalım. Şimdi nasıl bulurum onu? 10'un çarpanları nedir? 10'un çarpanları 2 ve 5'tir. O zaman ben 2 ve 5'i kullanabileceğim şekilde ifadeyi 2 ve 5'e çevirmeye çalışıyorum. 32 yerine 2 üzeri 5 yazabilirim. Bu zaten 2'nin kuvveti. 125 yerine 5'in 3. kuvveti yazabilirim. Şimdi şu tabanlar aynıysa üstler toplanır demiştik. Bunları toplamayacağım. Çünkü burada şunu görmenizi istiyorum. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Yani şu ikisinin kuvvetleri aynı olduğu için burada direkt çarpma yapalım. 10 üzeri 10 çarpı 5'in kübü de 125. Şimdi bu kaç basamaklı bir sayı? 10 tane sıfır var. 3 basamakta burada. 10 artı 3'ten toplam kaç basamaklı oldu? 13 basamaklı. Şimdi şu soruyu yazdım. Burada önemli olan işaretleri inceleyebilmek. Şimdi bu sorularda şuna dikkat ediyoruz. Parantezin en dışındaki kuvvete bakalım. Tek kuvvet mi? Evet. Bu 4 sadece 2'nin üzerinde olduğu için eksi 3 kere eksiyi çarpıyormuş gibi düşünelim. Çünkü burada 3 var. O zaman buradan işaretim eksi gelir. Yani burası eksi 2 üzeri çarpıyorum 12 geldi. Şimdi bu çift kuvvet. Çift kuvvette bu nedir? Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. O zaman burası artı 2 üzeri 6. Paydaya geçelim. Üstler tabanlar aynıysa üstler toplanır. 5 eksi 1'den 4 yapar. 2 üzeri 4. Üzerinde yine eksi 4 var. Çarpıyorum. 2 üzeri eksi 16 yaptı. Eksi ile artının çarpımı eksi. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. 18. Şimdi bunun işareti eksi, bunun işareti artı. O zaman eksinin artıya bölümü eksi 2 üzeri. Üstler ne oluyordu? Bölme işleminde çıkarılıyordu. Şunun şöyle yazayım. Eksi eksi 16. Çünkü buna dikkat edelim. 2 tane eksi burada ne gelir? 16'dan kaç yapıyor? 34 mi yapıyor? Evet. 2 üzeri 34. Şimdi şu soruda da özellikle dikkat etmemiz gereken şey parçalayabilmek üslü ifadeleri. Burada üslü ifade veriliyorsa bize burada üslü ifadeyi ayrı ayrı yazabiliyoruz. Yani burada aklımıza gelmesi gereken şey bu. Yani 6 üzeri x artı 1'i ben nasıl yazabilirim? Şöyle. Yani ayrı ayrı yazıyoruz. Bundan sonrası zaten ortak paranteze alma. Burada da aynı şekilde 2 üzeri x parantezini alıyor. Şu önce bir parçalayalım. O zaman şunu tekrar edelim.
Üssü ifadelerde, üs olan kuvvetlerde artıda ne yapıyormuşuz? Ayrı ayrı yazabiliyoruz. Şimdi ikisinde yine ortak 6 üzeri x olduğu için parantez alalım. Burada 6 kaldı. Burada da 2 üzeri x parantezini alalım. 2 eksi şurada gizli bir 1 var. Tabanlar üstler aynıysa bölme işlemi tabanları bölebilirim. Yani 6'yı 2'ye bölersem buradan ne gelir? 3 üzeri x. 6'dan 4 çıktı 2. Şunları sadeleştirdim yani. Şurası 1. Bu etkisiz eleman oldu. Bunu yazmaya gerek yok. 6'dan 4 çıktı 2. Yani sonucum bu. Şöyle de gösterebiliriz. Son olarak şöyle bir soru yazdım. Biraz daha şekil sorusu. Şimdi burada soruyu şöyle anlatayım. Şekil 1'de 2 üzeri a olan bir kenarı 2 üzeri a olan bir kare var. Bu karenin alanına y birim kare olarak tanımladım. Şekil 2'de de yine bir kare var. Bir kenar uzunluğu 64 üzeri a ama buradan iki tane kareyi çıkartıyoruz. Yani bir kenar uzunluğu 2 birim olan iki tane kareyi çıkartıyoruz. Geri kalan şeklin geri kalan kısmının alanını y türünden ifade edin diye belirttim. Şimdi şekil 1'deki şeklin alanını hesaplayalım. Alan neydi karenin alanı? Tabanın bir kenar uzunluğunun karesi. 2 üzeri a'nın karesinden ne gelir? 2 üzeri 2a. Şekil 2'ye geçelim. Yine alan diyelim. 64 üzeri a bir kenarı. Bunun karesini alacağım. Ama ben bunu önce 2'ye çevireyim. Bu 2 üzeri 6 demek. Şurası çarptığım zaman 2a. Yine çarpıyorum. 2 üzeri 12a. Şimdi bu tüm alanım. Şunları çıkartıyorum. Bunların alanları 4. 4, 4, 8. Bundan neyi çıkaracağım? 8'i. Şimdi birinci ifadedeki şeklin alanı y idi. 2 üzeri 2a y'ye eşitse ben bunu y türünden bulmaya çalışıyorum. O zaman bunu üssü ifade şeklinde 2 üzeri 2a'nın 6. kuvveti yazabilirim. 2 üzeri 2a'ya ben y demiştim. O zaman burası ne olur? Y üzeri 6 olur. Yani şu ifade. Bir de yanında eksi 8'imiz var. O zaman bu bulduğum sonuç şekil 2'nin y türünden değeri olmuş oldu. Buraya kadar üslü sayıları genel bir tekrar yapmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda yine devam edeceğim.